Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle şu şekilde, şöyle de göstereyim. Alize Diva iplik kullanacağım. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane kilit zinciri yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi 2 kez tığıma ipimi alıyorum. Bakın şurada ilk çektiğim zincirin içinden tığımı geçirdim. Şöyle ikişer ikişer kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şimdi burada yine 2 kez tığıma aldım. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden. Bakın şöyle tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Ve yine ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim yine. Tekrar 2 kez ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İkişer ikişer kapatıyorum yine. Bakın bu şekilde yuvalar oluşturacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden ikişer ikişer kapatıyorum. Bu şekilde 14 tane yuva hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. Sayalım şöyle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane bu şekilde yuvalar hazırladım. Şimdi devam edeceğim. İpimi aldım. Şöyle bir tane kilit zinciri yapıyorum. Şimdi tığımı çıkardım ipten. Bakın şuradaki yuvamın içinden tığımı geçirdim. En baştaki yuvamdan ipimi aldım ve buraya şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi burada bakın zincirimin altından tığımı geçirdim. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Tığımı zincirimin altından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tığıma ilmek topluyorum. Bakın 2, 4, 5, 6. Şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oluyor. Bir tanesini ortadan alıyorum, 7. ilmeğimi. Bakın şu şekilde toplamda 7 ilmeğim oldu. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Tunus tekniği gibi arkadaşlar bu kısım. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bakın şuradaki ilk ilmek boşluğumdan tığımı geçirdim. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi ilk ilmeğim tığda. Burada şu kısımlardan ilmek topluyorum arkadaşlar. Bakın hemen şurası arada kalıyor. Burayı atlamayalım. Bakın şöyle ilk ilmeğimi buradan aldım. Hemen şu yanında, bakın şu kısımda
2, bir yanındaki 3, tığımdaki ilmekle birlikte 4 ilmeğim oldu. Şöyle 5 oldu. Ve şöyle bakın 6 ilmeğimi topladım yine tığıma. 7.'yi yine ortadan alıyorum. Bakın şu şekilde yine ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip en baştaki boşluğumdan tığımı geçirip sık iğne ile sabitledim. Tekrar ilmeklerimi toplayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde şu en baştaki bakın şöyle 1, tığımdaki ilmeğimle birlikte 2 ilmeğim var şu an. 3, 4, 5 ve şurada en son 6. 7.'yi yine geliyorum. Şu kısımdan alıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde kapatarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar en baştaki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6. Ne yapıyorum? 7. ilmeğimi halkamın ortasından alıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu ipimin ucunu bakın arada gizledim. Bunu artık kesebilirim. Şuradaki ipimi de bu tarafta gizleyeceğim. Bu şekilde halkamın etrafına 14 sıra bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu kısmı tamamen yuvamın etrafını tamamladım. Şöyle sayalım. 15 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bu şekilde yaptım. Şimdi tığıma 3 kez ipimi alıyorum. Bakın şurada bir sonraki yuvamın içinden tığımı geçiriyorum. Buraya uzun bir trabzan çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi burada yine bu sefer trabzanımın üzerine ilmeklerimi topluyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'yi yine yuvamın içinden alıyorum. Bakın 2, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 ilmeğim oldu yine. İkişer ikişer kapatıyorum. Üstte yaptığımın aynısı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Yine bakın ilk boşluğumun içinden geçip sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Tekrardan burada yine ilmeklerimi topluyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'yi buradan aldım. Şu an toplamda 7 ilmeğim oldu. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi buraya yapacağım. 5 sıra yapacağım. Şimdi ben hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3 kez tığımı aldım. Şuradaki bir sonraki yuvamın içine
tekrardan tığımı geçiriyorum. Ve yine burada uzun trabzanımı çalışıyorum. Sonrasında yine üzerine ilmeklerimi toplayacağım. Bakın bu şekilde bütün yuvalarıma aynı şekilde yarım yarım çalışarak ilerleyeceğim arkadaşlar. En sondaki yuvama geldiğim zaman yine en başta çalıştığım gibi bu kısmı da yuvarlak çalışacağım. Sonrasında geri dönüp yine aynı şekilde bu işlemi yaparak ilerleteceğim. Çok kolay. Sadece aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Şöyle son kısma geldim. Burada birleştirme yapacağım. Şuradaki başlangıç noktamdan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Şöyle sık iğne ile birleştirdim. Evet, ipimi aldım. Şöyle bir kilit zinciri yapıyorum yine. Bakın şurada 15 tane sıram vardı. Bunlardan sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8. Tam ortasından. Yine bu taraftan da sayalım. Tam ortasından tığımı geçirdim. Buraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Aynı yerden tekrar tığımı geçiriyorum. İpimin ucunu arada gizleyeceğim. Şöyle ikili bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Tam ikisinin ortasından tığımı geçirdim. Yine ikili trabzan. 3 zincir. İpimi alıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığımı ipimi aldım. Ortasından tığımı geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 13 tane aynı işlemi tekrarlayacağım. Şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bu şekilde yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Şu boşluğumun ortasından tığımı geçirdim. İpimi uzattım. 2, 3 fıstık yapacağım arkadaşlar buraya. 4, 5, 6, 7 tane dolgulu bir fıstık yapacağım. Bakın hepsinin içinden geçtim ve kapattım bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu fıstığımın tam üzerine sık iğne ile sabitledim. 4 zincir, sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın bu şekilde 3 tane tomurcuk yaptım. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu aşağıya kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çektim. Şöyle bir zincir daha çekip ipimi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde şöyle bu kısmını da ben daha öncesinde yapmıştım. Uç kısımlarını da bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Şimdi inci ile süsleyeceğim. İğneme ipliğimi takıyorum. Bakın şuradan şu yuvarlağımın hemen bu tarafından şöyle ipimi geçirdim. Bir tane ince aldım. Şöyle içinden iğnemi geçirdim. Bakın şöyle orta kısmına gelecek şekilde hemen karşıdan iğnemi geçirdim tekrardan.
buraya bu şekilde incimi sabitledim. Şimdi burada bakın şu alttan aşağıdan zincirlerimin arasından ipimi bir sonraki modelime geçireceğim. Şuradaki ara boşluğuma bakın şöyle kenarından inciyi koyacağım yerin hemen yanından tekrardan tığımı geçirdim. Pardon, iğnemi geçirdim arkadaşlar. İncimi alıyorum. İçinden geçtim. Ve yine burada bakın tam ortası karşı kısımdan iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle. Ben inciyle tamamladım ama dilerseniz burada boncuk falan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde her bir boşluğuma inci yaparak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın incilerimi de diktim. Tamamladım şöyle. Çok şık oldu. Gerçekten böyle renk renk yaparak dilediğiniz uygun renklerde kullanabilirsiniz. Bu modelde çok güzel kemer de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.